Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz gibi insan dilinin kökenini araştırma çabamızda insanın evrimiyle ilgili değişik konulara girdik. Bu konulara girdiğimizde hatırlayacağınız gibi özellikle biyolojik genetik temellere oldukça önem verdiğimi daha önce belirtmiştim. Yani hatta bu konuyla ilgili özel bir video bile çekmiştim. Şimdi dikkatli bazı arkadaşlar şunu fark etmiş olabilirler. Ben insanın evrimini anlamak bakımından biyolojik genetik özelliklere ağırlık verdiğimi, daha doğrusu bunları kavramadan daha ileriye gitmenin mümkün olmayacağını sık sık söylememe rağmen son çektiğim videolarda insanın evrimini getirip sonuçta insan toplumsallığına bağladım. Yani toplumsallık derken toplumsallığa bağlı kültürel evrimden de söz ediyorum tabii. Fakat şimdi toplumsallığın nerede bittiği, kültürün nerede başladığı, kültür ve toplumsallıkla ilgili bir takım ayrıntı denilebilecek konuları tartışmak istemiyorum. Dolayısıyla bu konuyu kısacası toplumsal kültürel evrim başlığı altında hızlıca geçmek istiyorum. Fakat dikkatli arkadaşların gözünden mutlaka kaçmamıştır. Bir yandan fizyolojik, genetik, biyolojik temellere vurgu yapıyorum. Özellikle bunların kavranması gerektiğinden söz ediyorum ama bir yandan da insanın ve dilin kökenini, evrimini esas olarak toplumsal kültürel evrime getirip bağlamış olmam bir çelişki gibi görünebilir. Dolayısıyla şimdi bundan sonraki birkaç videoda bu toplumsal kültürel evrimden ne kastettiğimizi, toplumsal kültürel evrimin bir canlı türünün evrimleşmesinde ne gibi rolünün olabileceğini, bu konunun ayrıntılarına girmek zorundayız. Çünkü biyolojik genetik evrimin, yani organik evrimin aynı zamanda kültürel evrimle ilişkisini ortaya koymadan, bunu netleştirmeden bu konuda daha ileriye gidemeyiz. Şimdi bu konuları kısmen ayrıntılı biçimde tartışabilmemiz için iyi bir giriş noktası olacağını düşündüğüm için bu videoda Baldwin etkisi denilen teoriden söz edeceğim. Baldwin etkisinden ve ona bağlı olarak da Baldwin etkisiyle sık sık anılan Lamarckçı kalıtım teorisinden kısaca söz edeceğim. Şimdi bu ikisinden söz etmek durumundayım. Aslında bu konunun ayrıntılarına girmeyebilirdim. Çünkü dikkat edeceğiniz gibi konularla ilgili değinmelerde bulunduğum zaman size referans veriyorum. Yani diyorum ki örneğin işte internette şu başlıklarla ya da şöyle bir giriş yaparsanız bu konunun ayrıntılarını orada rahatlıkla bulabilirsiniz. Fakat şimdi Baldwin etkisi söz konusu olunca size böylesi kolay referans verebileceğim açık kaynak pek bulamadım. Yani daha doğrusu Türkçe'de yok. Yani şimdi Baldwin etkisi deyip Türkçe kaynaklara girdiğinizde karşınıza pek bir şey çıkmayacak. Yani çok sınırlı birkaç giriş yapılmış yazılar var. O yazılardan da bu konuyu anlamanız çok mümkün değil. Hatta bu o kadar öyle ki biliyorsunuz Google'ın Google Scholar diye bir akademik bölümü var. Google Scholar'a girip İngilizce ya da Fransızca ya da Almanca, işte Batı dillerinden herhangi birisiyle bir giriş yaptığınızda Baldwin etkisi ve evrim teorisi yazdığınızda karşınıza on binlerce yazı çıkıyor. Yani bu konuda ucu bucağı olmayan bir alan orası. Fakat Google Scholar'ın Türkçe karşılığı olarak Google Akademik diye bir şey var, bölüm var. Google Akademi'ye girin, Baldwin etkisi ve evrim teorisi yazdığınızda karşınıza hiçbir şey çıkmıyor. Yani bu da aslında bizim biyoloji literatüründe, bilimsel alanda ne kadar yerlerde olduğumuzun bir kanıtı. Yani
bu konuyla ilgili bir tane bile doğru düzgün makale göremiyorsunuz. Zaten Google Akademik'e girip evrim teorisi ya da Darwin gibi başlıklar yaptığınızda karşınıza çıkan sayfa sayısı 5'i 10'u geçmiyor. Bunların içinde de bulunan yazıların büyük ağırlığı şu, başlıkları şu. İşte biyoloji eğitiminde evrim teorisi hakkında öğrencilerin tepkileri, düşünceleri ya da biyoloji öğretmenlerinin evrim teorisiyle ilgili düşünceleri, anketler, soruşturmalar falan. Yani ne evrimle ne biyolojiyle doğrudan ilgili kaynak fazla yok. Gerçekten çok üzücü bir durum. Neyse, konuyu dağıtmayayım. Şimdi durum böyle olduğu için şimdi size Baldwin etkisi ve Lamarckçılıkla ilgili internete girip araştırma yapın demenin bir anlamı yok. Yani yabancı diller bilmeyen arkadaşlar için söz konusu bu dediğim. Çünkü İngilizce, Fransızca, Almanca ya da ne bileyim işte Batı dillerinden herhangi birisini bilen arkadaşlar o bildikleri dilde araştırma yaptıklarına çok sayıda bilgiye ve veriye ulaşabileceklerdir. Fakat yabancı dil bilmeyenlerin bu olanakları olmayacağı için da ayrı bir video çekme gereği hissettim. Dolayısıyla bu videoda Baldwin etkisinin ne olduğunu, Baldwin etkisiyle Lamarckçılık ilişkisinin ne olduğunu ve bizim tartıştığımız insanın evrimi açısından bu konuların içerimlerine ve anlamlarına kısaca değinmeye çalışacağım. Aslında arkadaşlar James Mark Baldwin Amerikalı bir psikolog. Yani bu psikoloğun çalışmaları esas olarak 1895'li yıllardan sonra kendini duyuruyor. O döneme kadar yayınlarının olup olmadığını bilmiyorum. Yani özel olarak Baldwin'in kendi yayınlarını araştıran bir çalışma içerisine girmedim. Fakat Baldwin'in 1896 yılında Evrimde Yeni Bir Faktör isimli bir makalesi var. Bu makaleyle birlikte adını duyurdu ve bu onun ortaya koyduğu bazı düşünceler yıllar sonra başka bilim insanları tarafından tekrar gündeme getirildi ve onun ortaya koyduğu düşüncelere Baldwin etkisi adı verildi. Oysa işin aslında Baldwin etkisi dediğimiz hipotez, yani bu bir teori değil aslında, bir hipotez. Bu hipotezi aslında Baldwin'den bağımsız olarak Morgan ve Osborne adında yine Amerikalı başka araştırmacılar var. Da benzer bir hipotezi ortaya attıkları bugün biliniyor. Dolayısıyla aslında isimlendirme pek doğru değil. Yani direkt Baldwin'in ortaya attığı bir teoriymiş gibi anlatılır bu. Fakat aslında işin aslı öyle değil. Peki diyeceksiniz ki bu Baldwin hipotezi, Baldwin etkisi nedir? Baldwin etkisi esas olarak bir canlı popülasyonundaki bireylerin yaşam süreleri içerisindeki öğrendikleri davranışların fayda ve maliyetleriyle ilgili bir hipotez. Yani bu Baldwin etkisinden anlatılırken genellikle Baldwin'in öğrenilmiş davranışlara verdiği önem öne çıkarılarak bu faydalardan hep söz edilir. Oysa ki bir de bu işin ikinci bir yanı, yani maliyet kısmı da var. O da önemli. Şimdi Baldwin kendi çocukları üzerine yaptığı gözlemlerden ve araştırmalardan da esinlenerek taklit konusunda belli düşünceler geliştiriyor. Daha sonra bu taklitle ilgili geliştirdiği düşünceleri Darwin'in evrim teorisi ışığında kalıtımla ilgili belli mekanizmalarla ilişkilendirmeyi
düşünüyor ve son olarak da şöyle bir sonuca varıyor. Bireylerin yaşam süreleri boyunca öğrendikleri bazı davranışlar onlara yaşamda belli avantajlar sağlayabilir. Dolayısıyla bu bireylerin geliştirdikleri davranışlarla kalıtım mekanizmaları arasındaki ilişkiler belli bir süre sonra o bireylerin bulunduğu topluluğa belli üstünlükler sağlayabilir. Bu da evrime bir yön vermiş olur ve evrimin gelişmesinde ciddi, önemli bir faktör olarak ele alınabilir. Yani kabaca, çok kabaca ifade ettiğimizde Baldwin'in söylediği bu. Şimdi Baldwin'in bu söylediği aslında bir yanıyla Lamarckçı kalıtım teorisine oldukça benziyor. Yani en azından sonuçları açısından benziyor. Dolayısıyla burada şimdi Lamarckçılığın, yani Lamarckçı kalıtım teorisinin ne olduğunu kısaca anlatmam gerekiyor. Şimdi bunu çok bilinen ve hemen hemen bu konuyla ilgili bütün tartışmalarda verilen bir örnek üzerinden ben de anlatmaya çalışacağım. Çünkü öylesi daha çarpıcı ve anlaması daha kolay oluyor. Şimdi Lamarckçı kalıtım teorisi esas olarak şu. Zürafalar örneğinden gidelim. Afrika savanalarında ağaçlar biliyorsunuz çok öyle ormanlık değil, tek tük ağaçlar var. Ve bu ağaçların üzerindeki yaprakları yemek isteyen belli zürafaların olduğunu düşünelim. Bu hayvanların bir kısmı alt dallardaki yaprakları yiyorlar. Fakat bazıları üst dallardaki yaprakları da yemek için bir davranış alışkanlığı olarak sürekli olarak boyunlarını uzatarak yukarıdaki yaprakları yemeye çalışıyorlar. Şimdi zürafa popülasyonlarında sürekli olarak boyunlarını yukarı doğru uzatarak bu yapraklardan yemeye çalışan bireylerin sürekli tekrarlamaları durumunda bu hareketleri zaman içerisinde bu özelliğin, edinilmiş özelliğin çocuklarına geçeceği söyleniliyor. Buna da edinilmiş özelliklerin kalıtımla geçmesi olarak adlandırılıyor. Şimdi tabii bu çok kabaca özetlediğim bu anlayış aslında Darwin'in yaşadığı dönemde ki Lamarck ondan önce yaşamıştı. Lamarck'ın ortaya attığı bir anlayıştı bu. Genetiğin bilinmediği koşullarda bu özellik aslında son derece çarpıcı ve genel kabul gören bir anlayıştı. Yani şöyle düşünülüyordu. Örneğin şöyle düşünün. Bir demirciyi düşünün. Demirci demircilik yapıyor. Demircilik yaptığı için sürekli olarak kollarıyla demir dövüyor. Demir dövdüğü için pazuları ve göğsü falan iyice gelişiyor. Gelişkin olduğu için bu özelliklerini aslında çocuğuna da geçiriyor. Görsel olarak bakıldığında demircilerin çocukları da genellikle demircilik yaptığı için onlar da başlangıçtan itibaren babaları gibi sürekli demir dövdükleri ve şey yaptıkları için onlar da gerçekten öyle kaslı, pazulu falan iri yarış çocuklar haline geliyorlar. Şimdi görüntü olarak da bu pekiştiği için genellikle şöyle düşünülüyordu. Demek ki belli bireyin, popülasyondaki belli bireylerin belli yöndeki çabalamaları zaman içerisinde onlarda kalıcı hale geliyor ve bu kalıcılık bilinmeyen bir mekanizma sayesinde sonraki yavrularına geçiyor. Şimdi bazı biraz önce demirci örneğinde verdiğim bazı çarpıcı örneklerle de desteklendiği için bu anlayış oldukça kabul görmüştü ve Darwin'in yaşadığı dönemde esas olarak bu anlayış kabul ediliyordu. Hatta bazı konular bakımından türleşmenin ortaya çıkması ve gelişmesi anlamında Darwin'in de bu edinilmiş özelliklerin kalıtımına sıcak baktığını biz biliyoruz. Herhalde bir önceki videoda da söz etmiştim. Darwin'in pangenezis denilen bir teorisi vardı. Bu teoride gemula denilen
bazı kalıtımsal özelliklerin kanda serbestçe dolaştıkları, üreme hücresi dediğimiz gametlere gittikleri ve böylelikle anne ve babanın üreme hücreleri birleştiğinde bu özelliklerine birleşerek geliştiği yönlü bir teorisi vardı. Ve Darwin bu anlamıyla Darwin'in insanın türeyişini anlatırken bu edinilmiş özelliklerin kalıtımı konusuna parantez açtı ve zaman zaman bu konuya dayanarak bazı konuları açıklamaya çalıştığını biliyoruz. Ama işin aslında yani daha sonra genetik biliminin ortaya çıkması ve genetiğin ortaya koyduğu verilerden sonra biz bugün Lamarckçılığın doğru olmadığını biliyoruz. Yani hiçbir bireyin kendi yoğun çabalarıyla edinmiş olduğu özellikler kendi çocuğuna genetik olarak, kalıtımsal olarak geçmez. Yani DNA'nın yapısında böylesi bir duruma olanak tanıyacak bir mekanizmalar yok. Peki zürafa örneğimizden gidersek, zürafa örneğinde zürafaların ortaya çıkması Lamarckçı kalıtım teorisiyle açıklanmıyorsa Darwincilik bunu nasıl açıklıyor? Darwinciliğin ya da Darwinci evrim teorisinin bunu açıklaması şöyle. Zürafa popülasyonu içerisinde üst dallardaki yaprakları yemek yönünde bir eğilim olabilir. Ve nitekim boyunları daha uzun olarak doğan çocuklar, yani genetik yapılarında daha uzun boyunlu olmaya elverişli çocuklar daha fazla yiyeceğe ulaşacaklar ve bu yönde bir seçilim baskısı olacak. Bu yönde bir seçilim baskısı olduğu zaman giderek zaman içerisinde daha uzun boyunlu doğan yavrular daha fazla yaprak yedikleri için onların yavruları da bu avantajdan yararlanacakları için süreç içerisinde evrimsel süreç, yani doğal seçilimin yarattığı baskı daha uzun boylu hayvanların başarılı olmaları ve tür olarak onların ayakta kalmaları yönünde gelişeceği için zürafanın uzun boynunun ortaya çıkması Darwinci teori içerisinde bu biçimde açıklanıyor. Şimdi gördüğünüz gibi Lamarckçılıkla Darwincilik birbirinden tamamen ayrı. Yani Lamarckçılıkta bireyin gösterdiği çabaların süreç içerisinde kalıtımsal hale geldiği ve yavrulara geçtiği ve öylelikle türleşmenin olduğu söylenirken Darwincilikte ise önce uzun boyunlu yavrular doğuyor. Onlar seçilimde avantaj sağladıkları için bu yönde bir seçilim baskısı oluyor ve süreç içerisinde daha uzun boylular daha avantajlı hale geldikleri için süreç bu biçimde kademeli olarak ilerliyor. Şimdi dolayısıyla Lamarckçılığın bugünkü biyoloji literatüründe evrim teorisi bakımından geçerli olmadığını ve Darwinci sürecin ona ters bir biçimde işlediğini görmüş oluyoruz. Şimdi tekrar Baldwin etkisine dönersek, şimdi burada Baldwin etkisinde Lamarckçılıkla bir benzerlik var. Yani sürecin işleyişi bakımından bir benzerlik var. Fakat sürecin gelişmesi ve mekanizmanın işleyişi Baldwin etkisinde Darwinci temelde yürüyor. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Şimdi Baldwin etkisine göre şöyle bir durum anlatılıyor. Baldwin etkisinde deniyor ki, şimdi o Afrika savanalarında zürafaların atalarının olduğunu düşünelim. Bunların içerisinde bazı hayvanlar sürekli olarak üst dallardan yaprakları yemek için boyunlarını uzatmaya çabalıyorlar. Ama bazıları diyelim hiç böyle bir çabaları yok. Şimdi bu durumda sürekli boyunlarını uzatmaya çabalayanlar
Ve bu çaba içerisine girenler süreç içerisinde görece uzun boyunlu olan ve sürekli bu çabayı gösterenler belli bir avantaj elde etmeye başlıyorlar. Ve dolayısıyla şimdi eğer popülasyondaki belli bireyler sürekli olarak yukarıya doğru boyunlarını uzatma yönünde bir eğilim gösteriyor ve bu davranışı sürdürüyorlarsa nispeten uzun boyunlu olanlar bu davranışı gösterdikleri için seçilmeye başlar. Dikkat ederseniz burada aslında bir bakıma Lamarckçılığa bir benzerlik var. O benzerlik de şu: belli bir nesildeki bireyler boyunlarını uzatmaya çabaladıklarında belli bir üstünlük sağlamış ve bunu sonraki nesillere geçirmiş gibi görünüyorlar. Ama Lamarckçılıkta olduğu gibi bu otomatikman onların çabalarının kalıtımsal hale geldiği anlamına gelmiyor. Bu sadece bu çabayı gösterenler ileride genetik olarak uzun boylu olanların elde edebilecekleri avantajı olanaklı kıldıkları için bir yarar sağlamış oluyor. Boyunlarını yukarıya doğru uzatmaya çalışan bireylerin çocukları anne babalarının bu özelliğini genetik olarak miras almış olmuyorlar. Onlar sadece anne babalarının bu yöndeki çabalarına, bu yöndeki yeteneklerini öğrenerek davranıyorlar ve buna yönelik onlar da bu işi sürdürüyorlar. Ama bu yavruların içerisinde daha uzun boylu doğanların ortaya çıkmaları daha olanaklı hale geliyor. Yani dolayısıyla başlangıçta süreç Lamarckçılık gibi başlıyor. Fakat sürecin sonlanması Darwinci biçimde, yani genetik mutasyonlar daha uzun boylu bireylerin doğmaları biçiminde oluyor. Şimdi Baldwin etkisini bu biçimde Lamarckçılıkla ilişkisini anlattıktan sonra konunun ayrıntılarına girebiliriz. Yani şimdi konunun ayrıntılarına girebilmemiz için de aslında şu iki konuda kafamızın net olması gerekiyor. Yani genotip ve fenotip ayrımını iyi yapabilmemiz gerekiyor. Genotip dediğimiz, yani bir canlının, daha doğrusu bir canlı türünün DNA'sı, esas olarak kalıtımsal malzemesi. Yani bir türün, bir canlı topluluğunun genotipinden söz ettiğimizde bu türün DNA'sının ne olduğundan söz etmiş oluyoruz. Fenotip ise bu genotipin, yani bu türe ait DNA'nın tek tek bireylerde aldığı biçim. Yani tek tek bireylerin, popülasyondaki, türdeki tek tek bireylerin özellikler bütünü. Buna fenotip diyoruz. Dolayısıyla şimdi genotip ve fenotip arasındaki ilişki açısından baktığımızda türleşme bakımından önemli olan noktalardan birisi de şu: İçgüdüler ve öğrenilmiş davranışların etkileri. Şimdi Baldwin etkisinin en önemli çıkarımlarından ve göz önünde tutulması gereken hususlardan birisi bu konular. Şimdi her canlı türü içinde bulunduğu ortamda çevreyle belli ilişkiler kurmak durumunda. Bu ilişkiler o canlının içinde bulunduğu ortama uyumu açısından son derece önemli. Şimdi bu açılardan içgüdülerin ve öğrenilmiş davranışların yeri ve rolleri birbirinden farklı. Şöyle düşünelim. Doğadaki hayvanların yaşantılarına baktığımızda onların belli içgüdülerle geliştikleri ve bu içgüdülerin onlara yaşamda belli avantajlar sağladıklarını biliyoruz. Örneğin belgesellerde falan çok örneklerini görürüz. Diyelim aslan, leopar ya da işte çita gibi büyük yırtıcılar aniden bir yerden çıkıp bir ceylanın ya da ne bileyim işte bir karacanın üzerine atladıklarında bu hayvanlar
aniden sıçrayıp hızlı bir biçimde kaçabilme ve değişik manevralar yapabilme yeteneğine sahiptirler. Şimdi bu onlarda içgüdü olarak gelişmiştir. Çünkü çevrelerinde duydukları en ufak gürültüde, bir harekette durumunda hemen içgüdü devreye girer ve sakınımlı bir şekilde kaçmaya başlarlar. Bu onlara evrimsel süreçte edinilmiş bir özelliktir. Yani örneğin çitalar ne kadar hızlıysa ceylanlar da ince bacaklarıyla o kadar zarif, şaşırtmaca yapan ve çok hızlı manevralar yapabilen özellikler geliştirmişlerdir. Şimdi ceylanların bu kadar tetikte olmaları ve hızlı biçimde en küçük bir şeye tepki gösterebilmeleri bir içgüdüdür. Şimdi bu içgüdüyü ceylanlar nasıl kazandılar? Evrimsel süreçte kazandılar elbette. Yani çünkü bu içgüdüyü bu kadar hızlı ve seri biçimde yapamayanlar aslanlara, leoparlara, çitalara yem oldular. Yem oldukları için onların soyları tükendi. Ve bu süreçte en çabuk tepkiyi gösterebilen, en hızlı hareket edebilen, en hızlı biçimde zikzak çizebilen türler hayatta kalabildi ve evrimsel baskı bu şekilde gelişti. Yani ceylanlar bu özellikleri geliştirdikçe çitalar da daha hızlı olmak, daha becerikli olmak durumunda kaldılar. Onlar da böyle bir evrimsel baskı içerisine girdiler. Şimdi bu dediklerimden ne sonuç çıkıyor? Bir canlı içinde bulunduğu ortama en iyi uyum sağlayabilmek için sonuçta geliştirmiş olduğu içgüdüler ve bunlara bağlı reflekslerle hayatta kalabilir. Yani bunun örneklerini, sayısız örneğini hepiniz biliyorsunuz. Fakat bu refleksler değişen çevre koşullarında ve uzun süreçte o canlıya sağladığı yararların dışında öğrenilmiş davranışların da bu süreci hızlatabilme özelliği var. Düşünelim, bir ortama girdik. Bu ortamda belli canlılar var. Bu canlıların çoğu davranışlarını içgüdüleriyle yönlendiriyorlar. Fakat bu içgüdülerle birlikte çevresel koşullar değiştiğinde o değişen koşullara uyum sağlayamadıkları durumda bu içgüdüler o hayvanların aleyhine olabiliyor. Hatırlayacağınız gibi buna ilişkin geçmişte Sibirya kazları örneğini vermiştim. Sibirya kazları bulundukları bölgeden yılın belli bir dönemi geldiğinde göç ediyorlar. Bu göç etme sırasında içgüdüleri onlara bunu bildirdiği zaman bu kazlar yola çıkıyor. Fakat değişik çevre koşullarının değişiklikleriyle yaşadıkları bölge biraz daha kuzeye doğru gittiğinde bu kuşlar, bu kazlar göç yolculuğuna erken başlamak durumunda kalıyorlar. Erken başladıkları için de yavrularının tüyleri ve kanatları güçlenip uçacak hale gelmediği için uzun süre yürümek zorunda kalıyorlardı. Ve dolayısıyla da bu ne oluyor? O içgüdü onların için bir ayak bağı haline gelmiş oluyor. Oysa ki öğrenilmiş davranışlar zaman zaman çevreye uyum sağlamada avantaj sağlayabilir ve evrimin gelişmesini hızlandırabilir. Bu anlamda Baldwin etkisinin rolünden söz edilebilir. Fakat burada da kritik bir eşik var. O eşik de şu: aslında öğrenilmiş davranışların evrimi hızlandırma ve çevreye uyum bakımından yeteneğin artması yönünde bir etkisi olmakla birlikte bunların güvenilirliği ve maliyeti her zaman olumlu olmayabilir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Örneğin insan türü açısından düşünelim. Bizim hala söz konusu olan, bizim için de geçerli bazı içgüdülerimiz vardır. Örneğin bütün insanlar, hemen hemen küçücük bebekler bile yılanlardan korkarlar. Örümcekten korkarız. Genel olarak
Farelerden kadınlar örneğin korktuğu söylenir ki doğrudur. Peki bunlar nedir? Bunların hepsi içgüdüdür aslında. Neden? Çünkü insanın ataları yılanlardan çok çekti. Yılanlar, zehirli yılanlardan özellikle. Dolayısıyla yılanın sesini ya da görüntüsünü duyduğunda her insan otomatikman irkilir. Böylesi bir içgüdüsü vardır. Şimdi örümcekler de öyledir. Çünkü geçmişte zehirli örümcekler bugünkünden çok daha fazlaydı ve dolayısıyla örümceklere yönelik irkilme ve örümcekten ürkme yönündeki içgüdünün de evrimsel bir temeli var. Benzer biçimde fareler de örneğin, farelerden insanlar genellikle tiksinirler. Neden? Çünkü bazı fare türleri, özellikle de lağım fareleri, ortamlar son derece sağlıksız ve değişik hastalıklara neden olabileceği için insanların farelerden ya da işte hamam böceklerinden, bu tür hastalık yapıcı parazitlerden falan çekinme, iğrenme ve bunlarla karşılaştıklarında irkilme gibi durumları vardır. Bütün bunlar evrimsel süreçte kazanılmış reflekslerdir. Şimdi Baldwin etkisi bakımından baktığımızda bu tür içgüdülerin uzun evrimsel süreçte elde edilmiş ve sağlıklı oldukları, yani türe yararı olan içgüdüleri değiştirmek kolay bir şey değil. Şimdi benzer bir durumla karşılaşıldığında bunları yaşayarak öğrenmek son derece maliyetli ve sakıncalı olacaktır. Yani örneğin insanın primat atalarımızı düşünelim. Australopithecuslar ya da daha öncesi. İki Australopithecus savanada gidiyorlar. Yürürken birdenbire ileriden bir çıt sesi geldi. Çıt sesi örneğin bir rüzgar nedeniyle ya da küçük bir hayvanın yürüdüğü için, orada bir dala bastığı için bir ses olabilir. Ya da diyelim insanlardan kaçan bir tavşan ya da fare ya da işte öyle küçük bir hayvanın çıkardığı bir ses olabilir. Ama bu ses aslında o iki Australopithecus'a saldırmak üzere sıçrayan bir leoparın çıkardığı ses de olabilir. Şimdi burada iki Australopithecus'tan bir tanesi daha o çıt sesini duyar duymaz oradan topuklayıp kaçmaya başlar. Ama diğeri ise diyelim daha sakindir. Ya bu acaba neymiş, bir şunun ne olduğuna bakayım deyip o yöne doğru bakması ya da beklemesi durumunda, eğer o çıtırtının sesi leoparsa o insan, o Australopithecus leopara yem olur. Uzun evrimsel süreç açısından baktığımızda tedbirli olan, daha sesi duyar duymaz oradan kaçan insanın hayatta kalma başarısı arttığı için ve bu insan genetik yapısı itibariyle böyle bir davranışta bulunduysa, yani daha da tedbirliyse, dolayısıyla onun çocuklarının yaşama şansı daha artacaktır. Bazı kişilik ve mizaj özelliklerinin genetik yapıya bağlı olarak biçimlendiklerini de biliyoruz. Yani insanlar bugün bile çevremize baktığımız zaman belli insanlar tez canlıdır, belli insanlar ağırkanlıdır, belli insanlar belli konularda belli tepkileri çok farklı biçimlerde verebilir. Ve bunun uzun evrimsel süreçte bu tür özellikler bakımından gelişmeleri iyi okumak gerekir. Şimdi bu anlattıklarımla şunu açıklamaya çalışıyorum. Yani Baldwin etkisinin sözünü ettiği öğrenilmiş davranışların türleşme ya da evrimsel süreçte önemli bir faktör olarak önemini değerlendirebilmek için konulara bu bilinçle bakmamız gerekiyor.
Yani öğrenme ve öğrenmeye dayalı davranışların edinilmesi zahmetli, pahalı ve maliyetli bir iştir. Oysa ki içgüdülerde hiç böyle bir şey yoktur. İçgüdüler son derece kalıpsaldır, hızlıdır, otomatiktir ve edinilmeleri son derece kolaydır. Çünkü genetik yapıya işlenmiştir bunlar. Genetik yapıda olduğu için içgüdülerin evrimsel süreçteki yararlılıkları kendini kanıtlamış durumda olduğu için zaten onlar DNA'ya işlenmiştir. Baldwin etkisiyle ilgili tartışmalar gündeme geldiğinde Baldwin etkisini farklı yorumlayanlar bugün de var, geçmişte de oldu. Hatta Baldwin'in kendisi de zaman içerisinde bu konuyla ilgili görüşlerinde değişikliklerde bulundu. Ama son olarak benim bildiğim kadarıyla Baldwin bu kendi ortaya koyduğu yeni bir faktör olarak adlandırdığı öğrenmeye dayalı davranışların evrimsel süreçte türleşmenin en önemli unsurlarından biri olduğunu söylüyordu. Ve böyle olduğu için de modern sentez dediğimiz, yani Darwinciliğin modern sentezini oluşturan önemli bilim insanlarının çok büyük bir kısmı bu Baldwinci etkiye yönelik yeni düşünceleri, yeni açıklama çabalarına hep kuşkuyla yaklaşmışlardır. Dolayısıyla Baldwinci etkinin Darwinci evrim teorisi açısından yerini saptamak burada bizim açımızdan kolay bir iş değil. Yani bu uzun yıllardır konunun uzmanlarının, yani biyologların ayrıntılı biçimde tartıştıkları bir konu. Yani bir kısım şunu diyor: Baldwinci etki türleşmenin ve yeni türlerin ortaya çıkmasında öğrenmeye dayalı davranışlara verdiği önemle kendini gösteriyor ve bu konuya yaptığı vurguyla Darwinciliği tamamlıyor. Ama bazı biyologlar ise tam tersi bir biçimde öğrenmeye dayalı davranışların son derece maliyetli olabildiğini, dolayısıyla türleşme bakımından öğrenmeye dayalı davranışların evrimi bazı türlerde ve bazı koşullarda hızlandırabileceğini, ama bunun genel bir eğilim ve bir açıklama olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını söylüyorlar. Peki bu tartışmada benim konumum ne? Yani ben bu konularla ilgili okumalarımdan ve öğrendiğim kadarıyla Baldwin etkisinin abartılmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü uzun evrimsel süreç açısından bakıldığında Baldwin etkisinin vurgu yaptığı öğrenilmiş davranışların, türlerin evriminde oynadığı rol o kadar yaygın ve güçlü bir etki olarak görülmüyor. Görülmemesinin nedeni de şu esas olarak: çünkü evrim hiçbir zaman olması gerekenden ya da en iyiden yana tercihte bulunmaz. Evrim her zaman en kolay yoldan, en kestirme ve en sağlamcı sonuçlara göz önüne tutar. Daha doğrusu evrimin işleyişi böyle olduğu için evrimsel süreçte yeni türlerin gelişmesinde içgüdülerin rolü sanılandan çok daha fazladır. Yani Baldwinci etkiyle öğrenilmeye dayalı davranışlarla geliştirilmiş özellikler bile süreç içerisinde içgüdüler haline gelirler. Şimdi aslında bu içgüdü konusunu benim ileride ayrıyeten tekrardan bir video olarak çekmem gerekiyor. Çünkü içgüdüler konusu ne yazık ki pek kavranmıyor. Kavranmadığı gibi aslında içgüdülerin tamamen hayvanlarla ilişkili bir özellik olduğunu, insanlarda içgüdülerin bulunmadığını ve dolayısıyla insan davranışlarının esas olarak bilinçli, neokorteksin denetiminde üst bilişsel faaliyetlere dayalı olduğu
biçiminde bir yanlış algılayış var ve insanlar büyük beyin fetişizmine bağlı olarak bu konuyu düşünüyorlar. Oysa ki içgüdülerin evrimsel süreçteki rolü ve anlamı sandığımızdan çok daha güçlü ve etkili. Sonuç olarak Baldwin etkisinin yeni türlerin ortaya çıkmasında öğrenmeye dayalı davranışlara yaptığı vurgu açısından belli bir öneminin olduğundan söz etmemiz gerekiyor. Yani değişik hayvan türlerinde ve insanın evriminde Baldwin etkisinin rolü mutlaka olmuştur. Fakat Baldwin etkisini olduğundan daha öteye taşıyarak, yani bir hipotezler bütününün olmaktan çıkarıp kanıtlanmış bir teori ve Darwinci evrim teorisinin yeni bir versiyonu gibi düşünmek doğru bir şey değil. Yani öğrenmeye dayalı davranışlar insan evriminde son derece önemli. Fakat bunların rolünü ve içgüdülerle ilişkilerini de doğru kavramak zorundayız. Sanırım bu videonun da sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın.